Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Bade tam bir psikopat diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı ve yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. İlk olarak Başak ve Fatih'le videomuza başlamak istiyorum. Son bölümde Başak ve Fatih bu oyunu sürdürdüler ve ikili çok geçmeden nikah masasına oturdu. Burada Fatih'in söylediği söz Başak'ı fazlasıyla etkiledi ve Başak Fatih'e büyük bir ders verdi. Açıkçası Fatih bunu çoktan hak etti. Dizimizin yeni bölümünde Başak ve Fatih'in birbirlerine karşı hamleleri devam edecek. Fatih'in de Başak'a karşı bir cevabı olacak ve bu süreçte ikili birbirlerine karşı ardı ardına hamleler yapacak. Başak ve Fatih her ne kadar şu anlık birbirlerinden nefret etseler de çok geçmeden bu nefretten bir aşkın doğacağını ve ikilinin arasında güzel sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Başak karakteri Doğan'ın vedasının ardından dizimize gelmiş bir karakter. Bundan dolayı Başak'ı uzun bölümler dizimizde izleyeceğiz ve Başak'la Fatih'in arasında çok geçmeden gerçek bir aşk başlayacak. Ancak Başak ve Fatih aşkı başlamadan bu Tuncay meselesinin çözülmesi gerekiyor. Çünkü Tuncay Başak'ın hayatında olduğu sürece Başak tam anlamıyla iyi bir karakter olamayacak. Çünkü Tuncay'ın Başak'ın üzerinde büyük bir etkisi var. Başak küçüklüğünden beri Tuncay'ın yalanlarıyla büyümüş ve bundan dolayı Tuncay'ın yetiştirdiği şekilde bir karaktere bürünmüş. Ben Başak'ın normalde bu kadar kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Çok geçmeden Tuncay'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasını ve ardından gerçek Başak'ı görmemizi bekliyorum. Başak ve Fatih'in arasında çok geçmeden gerçek bir ilişki başlayacak ve bu ikilinin arasında güzel sahneler göreceğiz. Fatih de her ne kadar Doğa'ya ihanet ettiğini düşünüp bu süreçte hatalar yapmaya devam edecek olsa da çok geçmeden bunu yenecek ve Başak'la bir ilişkiye hazır olduğunu hissedecek. Peki Nursema'yı neler bekliyor? Şimdi gelelim Nursema'ya. Normalde Nursema'yı hep videolarımızın sonunda konuşuyordum. Ancak bu sefer Nursema'yı biraz daha başa çekmek istedim. Çünkü Nursema ile ilgili birçok gelişme mevcut. Son bölümde Nursema'yı eski sevgililerinden biriyle konuşurken gördük ve bunu gene Nilay yakaladı ve bu karakterin kim olacağını merak etmeye başladık. Sizlere daha önceki analizlerimde Rüzgar karakterinin dizimize katılacağından bahsetmiştim. Rüzgar gelecek bölümlerde dizimize katılacak. Ancak Rüzgar'la beraber dizimize dahil olacak bir karakterin daha adı çıktı. Peki bu karakter kim? Bu karakter geçtiğimiz sezon dizimizde yer alan İmam İlhami karakteri. Biliyorsunuz ki Nursema İlhami'ye aşık olmuştu ve bu ikilinin arasında sahneler görmüştük. Hatta İlhami ile Nursema nişanlanmıştı. Ancak sonrasında Firaz araya girip Nursema'nın kalbini çelmişti ve ardından İlhami dizimize veda etmişti. İlerleyen bölümlerde İlhami karakterini de tekrardan dizimizde göreceğiz. Açıkçası şu ana kadar Nursema'nın Rüzgar'la konuştuğunu düşünüyordum. Ancak İlhami karakterinin dizimize katılacak olması Nursema'nın İlhami ile görüşebileceği ihtimalini güçlendirdi. Çünkü Nursema bu gizemli karakterle konuşurken gayet gülümsüyor ve halinden memnun. Ancak Rüzgar karakterine bakacak olursak Nursema'yı terk etmişti ve Nursema'nın bunca kötü olay yaşamasına sebep olmuştu. Bundan dolayı Nursema'nın bırakın affetme sürecini bir anda Rüzgar'la hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başlaması bana biraz tuhaf geliyor. Ancak İlhami ile konuşması çok daha tutarlı olacaktır. İlerleyen bölümlerde hem İlhami'yi hem de Rüzgar'ı dizimizde göreceğiz ve Nursema'nın hikayesi yeni bir katman kazanacak. Bakalım bu hikayenin sonunda kazanan kim olacak? Rüzgar mı yoksa İlhami mi? Açıkçası ben Rüzgar'la Nursema'nın arasındaki uyumu çok sevmiştim ve ikilinin geçmişte göremediğimiz sahnelerini tekrardan izlemek çok hoş olur. Ancak İlhami de Nursema'yı fazlasıyla hak eden bir karakter. Aklında Nursema hiçbir şekilde yokken bir anda onunla nişanlanma sürecine girdi ve Nursema'ya karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştı. Sonrasında ise Nursema İlhami'yi değil Firaz'ı seçmişti ve İlhami terk edilen karakter konumundaydı. Bundan dolayı bu ikilinin arasında güzel bir birliktelik görmemizi çok isterim. Bakalım senaristler burada bize hangi çifti izletecekler? Nursema Rüzgar'ı mı yoksa Nursema İlhami'yi mi? Sizlerin seçimlerini yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi gelelim Kıvılcım ve Ömer'e. Son bölümde Kıvılcım ile Ömer'in arasındaki bağlar neredeyse koptu diyebiliriz. Ömer bu süreçte Bade ile yakınlaşmış ve Bade giderek kendini Ömer'e kaptırmıştı.
Çok geçmeden bu ikilinin arasında yakınlaşma gördük. Ömer bu yakınlaşmadan her ne kadar pişman olacak olsa da o da kendini Bade'den alıkoyamayacak ve Bade ile Ömer'in arasında yeni bölümde de duygusal sahneler izlemeye devam edeceğiz. Öte yandan Bade karakteriyle ilgili sizlerin dikkatini çekti mi bilmiyorum ancak kendini hem Ömer'e hem de Kemal Bebe'ye fazlasıyla kaptırdı ve karakter kendini Kemal Bebeğin annesi Ömer'in de eşi gibi görmeye başladı. Açıkçası ben bu Bade karakterinin psikolojisinin çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. İlerleyen bölümlerde Ömer Bade'den vazgeçebilir ve bu süreçte Bade tehlikeli bir karaktere dönüşebilir. Kemal Bebe'ye zarar verebilir. Bu da Kıvılcım'la Ömer'in arasında yeni bir tartışma çıkmasına sebep olabilir. Açıkçası böyle bir olay yaşanırsa hiç şaşırmam. Çünkü Ömer'in tanıştığı kişilere bakarsak genelde kendisine faydadan çok zarar getiren kişiler. Bundan dolayı tekrar böyle bir durumun yaşanma olasılığını yüksek görüyorum. Öte yandan Kıvılcım son bölümde Asude'ye giderek yakınlaşmaya başladı ve bu süreçte güç kaybeden Asude ile Asil Kıvılcım'la güç kazanmaya başladı. Kıvılcım'ın Asude'nin teklifini kabul edeceğini ve şirkette çalışmaya başlayacağını düşünüyorum. Böylece Ömer ve Kıvılcım sık sık karşı karşıya gelecek ve ikilinin arasında zaman zaman tartışmalar göreceğiz. Ancak Kıvılcım'ın çok daha güçlü bir karaktere dönüşeceğini ve bu süreçte kendini hiçbir şekilde ezdirmeyeceğini düşünüyorum. Peki Emir ve Çimen aşkında bizleri neler bekliyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Emir ve Çimen ilişkilerini ilerletmeye kararlı. Son bölümde de bu ikilinin güzel sahnelerini gördük. Ancak hem Salkım hem de Kıvılcım bu ilişkiye sonuna kadar karşı. Özellikle Salkım gördüğü manzaranın ardından Emir ve Çimen ilişkisine hiçbir şekilde onay vermeyeceğini söyledi. Ancak Emir ve Çimen annelerini dinlerler mi diye soracak olursanız tabii ki de dinlemeyecekler ve çok geçmeden Emir'in evlilik isteği sonuç verecek. Ardından Emir'le Çimen evlenmeye karar verecekler. Burada Kıvılcım'la Salkım'ın arasında tatlı atışmalar göreceğimizi, zaman zaman gerilimin yükseleceği anları izleyeceğimizi düşünüyorum. Salkım'la Kıvılcım'ın arasında, geçmişte Pembe ile Kıvılcım'ın arasında gördüğümüz sahneleri göreceğiz ve tekrardan muhafazakar aile, seküler aile çatışmasını dizimizde izleyeceğiz. Emir ve Çimen'in uyumunu nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Bana soracak olursanız Doğa ile Fatih ilişkisinin ardından tekrardan böyle bir çift görmek benim hoşuma gitti ve Çimen bir şekilde Yunan ailesine gelin olmayı başardı. Bakalım Çimen ablası Doğan'ın kaderini mi yaşayacak? Doğa Ünal ailesinden az çekmedi değil. En sonunda da Ünal ailesi yüzünden ölüme gitti. Umarız Emir, Fatih gibi bir karakter çıkmaz. Ancak Emir'in şu ana kadar resmedilen karakterine baktığımızda Fatih gibi birisi çıkma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Umarız Emir ve Çimen mutlu olur ancak bu ikilinin arasında gelecek bölümlerde çatışmalar görebiliriz. Özellikle Emir'in annesi Salkım'a ne kadar bağlı bir karakter olduğunu düşünürsek burada Salkım, Emir ve Çimen ilişkisi için belirleyici karakter olacaktır. Kıvılcım, Salkım'ın bu ilişkiye karışmamasını isteyecek ve Kıvılcım'la Salkım arasında bir savaş göreceğiz. Umarız bu savaşın sonunda kazanan Emir ve Çimen aşkı olur ve ikilinin güzel sahnelerini izleriz. Bu çift hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşın.